Merhaba örgü severler. Pembe Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere sadece iki parçadan oluşan herhangi bir kol oyuntusu olmadan örebileceğiniz çok şık bir süveter anlatımı yapacağım. Süveterime ön parçadan başlayacağız, lastik kısmından. Daha sonra modellerimizi koyup istediğimiz uzunluğa geldikten sonra omuz kısımlarımızı ayırıp şu ön kısımda kesimimizi yaptıktan sonra örmeye devam edeceğiz. Omuzlarımızı örüp tamamladıktan sonra şişimizde ilmeklerimizi bekleteceğiz. Daha sonra arka parçamıza başlayacağız. Arka parçamızda herhangi bir model çalışmamız yok. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz ve iki parçamızı omuzlardan birleşme çalışması yapacağız. Bu birleştirme çalışmasından sonra kenarlardan ilmeklerimizi çıkartarak her iki tarafta bağcık çalışması oluşturacağız. Bu bağcık çalışmaları isterseniz ben her iki taraf için birer tane kullandım. İsterseniz iki tane de şöyle biraz aşağıya doğru yaparak yapabilirsiniz. Yani toplamda 4 adet bağcık da oluşturabilirsiniz. İp olarak kullandığım ip 100 gram 250 metre ölçüsünde Nako Elite Baby. Kod olarak da örmek isteyenler için 66-92. Toplamda 1,5 yumak ip kullandım. Ölçüm ise 1-3 yaş arası bir ölçü oldu. Şu bağcıklarını gevşeterek çocuğunuz büyüdükçe şu bağcıklarını gevşeterek kullanabilirsiniz. 28 santim genişlik ve 40 santimde boy çalışmamız oldu. Ben 4 numaralı şiş kullandım. Sizler elinizde sıkılığına, gevşekliğine göre şiş numaranızı küçültebilir ya da büyütebilirsiniz. Şu orta kısımdaki popcornlarımız için ise 2,50 milim tığ gerekli. Gördüğünüz gibi çok şık bir süveter modeli. Videomu izledikten sonra eminim ki çok kolaylıkla, rahatlıkla yapabileceksiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak bu güzel modelin yapımına geçelim. Süveterimize başlangıç aşamasında 69 ilmeğimizi 4 numaralı şişimize attım. Ve daha sonrasında bir düz bir ters lastik örgü örmeye başladım. Lastik örgümüzü toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. Sizler isterseniz bu lastik bölümü biraz daha daraltabilirsiniz. İsterseniz daha fazla örmek istiyorsanız daha da uzun yapabilirsiniz. 11 sıra benim için yeterli oldu. Şimdi örnek kurumlarımıza başlayacağız. Zemin hazırlıklarımıza. Şimdi ilk sırada ilmeklerimi şöyle ayraçlarla beraber ayırdım. Ayırmadan da yapabilirsiniz. Bu kolaylık olması açısından ben bu şekilde ayırdım. Şimdi ilk 17 ilmeğime burgu çalışması yapacağım. Daha sonra arada düz ilmeklerim var. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek. Sonrasında ortadan yine örneğimi kuracağım yerde 17 ilmeğim var. Daha sonra 9 düzüm ve tekrar 17 ilmeğim sonda burgu çalışması yapacağım. Her iki tarafta da burgu çalışmalarımız olacak. Şimdi başlangıç aşamasında 7 ilmek haroşamızı öreceğiz. Sonda da 7 ilmek haroşamız olacak ve bu örgü boyunca sabit olarak devam edecek. İlk 7 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. 2 tane düzümü örüyorum. Daha sonra ipimi kendi tarafıma alıyorum. Bir tersimi örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Burgu çalışmamız için 6 adet düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet düz ilmeğimi
ördüm. Sonrasında yine burgu çalışmasının yanında bir ters ilmeğimi örüyorum. Daha sonra ayracımın olduğu yere geldim ve 17 ilmeğimi bu şekilde tamamladım. Tekrar ayracımı diğer tarafa alıyorum. Sonrasında 9 ilmek düzümü örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek düzümü ördüm. Sonrasında örnek kurulumu yapmadan önce 17 ilmeğimi yine düz bir şekilde öreceğim. Arka tarafta ters. Bir sonraki sırada bu 17 ilmeğin içerisinde örnek çalışmasına başlayacağız. 17 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Bir sonraki sırada hem burgu çalışmamıza başlayacağız hem de ortadaki 17 ilmeğin olduğu yerde örnek çalışmasına başlayacağız. 17 ilmeğimi ördüm. Daha sonra ayracımı taktım. Diğer tarafa 9 ilmeğimi örüyorum. Diğer 17 ilmeğin olduğu yere gelene kadar. 9 ilmek düzümü ördüm. Daha sonrasında ayracımı diğer tarafa aldım. Ve burada bir ters ilmeğimi örüyorum. Daha sonra burgu çalışmam için 6 düzüm örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra bir tersimi örüyorum. 2 düzüm örüyorum. 1, 2, 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz de burada kaldı. 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum ve örnek kurulumumuz için zemin hazırlıklarımızı yaptık. Düz kısımda. Şimdi bu sırada çok belli olmuyor ama bir iki sıra sonra hem örneğimiz hem de modelimiz ortaya çıkmaya başlayacak. Daha sonra arka tarafa geliyorum. Arka tarafta 7 ilmek haroşamı yine örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşamı ördüm. Düz ilmeklerimi arkada örmüştüm. Ters örüyorum burada. Daha sonra arkada ters ördüğüm bir adet ilmeği burada düz olarak örüyorum. Daha sonra ipimi kendi tarafıma alıyorum. Burgu çalışmasının olduğu yere arka taraftan 6 adet düz ilmek, ters ilmek olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yine burgu çalışmasının yanında önden ters, arkadan düz ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra ayrıcımı yine diğer tarafa aldım. İpimi kendi tarafıma alıyorum. 9 ilmek ördüğüm düz ilmeği ters örgü olarak örüyorum. Daha sonra ortadaki 17 ilmeğin olduğu yeri de ters ilmek olarak örüyorum. Önden düz ördüğümüz yeri arkadan da ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Daha sonra ayrıcımı diğer tarafa alıyorum. 9 ilmeğimi de ters örgü olarak örüyorum.
9 ilmeğimi ters örgü olarak örüp tamamlıyorum. Daha sonra yine ayracımın olduğu yere geldim. Ayracımın olduğu yerde ne yapmıştık? Burgu çalışmasının yanında bir ters ilmeğimiz vardı arka tarafta. Burada düz örüyorum. 6 ilmek düz ilmeğimi arkadan ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Önden bir ters ilmeğimi arkadan düz olarak örüyorum. Önden 2 düz ilmeğimi arkadan ters olarak örüyorum. Ve 7 ilmek haroşamı örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Böylelikle ilk sıramı örerek model gördüğünüz gibi şu kenar dişimizi de belirginleşti. Gayet güzel bir örnek çalışması yapacağız. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramıza başlarken yine kenar bölümde 7 ilmek haroşamı öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7. Daha sonra 2 düzüm vardı. Bir tersim ve 6 ilmek düzüm var. Normalde burada burgu çalışması yapmamız gerekiyor. Ama ben 2 sıra daha örelim. Burgu çalışmamız daha güzel bir şekilde ortaya çıksın. Yani 2 diş haroşadan sonra burgu çalışmamızı yapalım. 6 ilmek düzümü tekrardan bu sırada da ördüm. Ve 1 ilmek tersimi ördüm. Sonrasında 9 ilmek düzüm var. Burada ayracımı artık çıkartıyorum. Belirginleşti çünkü. 9 ilmek düzümü örüyorum. Dokuz ilmek düz örgü çalışmamızı yaptıktan sonra 17 ilmeklik olan model çalışmamızın olduğu yere geldik. Şimdi ayracımız burada vardı 9 ilmek düzden sonra. Onu yine çıkarmayalım kolaylık olması açısından. Hem de sizler de daha iyi anlamış olursunuz. Şimdi ayraç yani 17 ilmeğin ilk başlangıç noktasından 5 düz ilmeğimi öreceğim modelimi kurmak için. İlk 5 düz ilmeğimi örüyorum. Yani 1 2 3 4 5. Yani en sonki ters ilmek çalışmamızı yaptıktan sonra 9 ilmek düzümü ördüm ve 5 ilmek de yine model çalışmamız için düzümü ördüm. Şimdi burada 6. ve 7. ilmeğimizi kesim çalışması yapacağız. İlmeklerimi çıkartıyorum. 6. ilmeğim sıradaki şu ilmeğimi arkadan sol şişe alıyorum. Daha sonra bu taraftaki 7. ilmeğimizi sağ şişime alıp tekrar sol şişime aktarıyorum. Ve 2 ilmeğimi orta kısmından geçirerek kesim çalışması yapıyoruz. Daha sonra bir dola, bir düz. Bir dola, bir düz. Bir dola, bir düz. 3 kez dolama işlemini yaptık. Daha sonra bir dola, sonuncu kez doladık 4. kez. Orta kısmından şişimizi geçirerek herhangi bir döndürme çalışması yapmadan kesim çalışması yapıyoruz. Daha sonra 17 ilmeğimizden 5 ilmek kaldı. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasında ayracığımızın olduğu yerde 9 ilmeğimiz vardı.
Buradaki ayracımızı da çıkardık 17 ilmeğimizi yaptıktan sonra. Daha sonra 9 ilmek düzümü örüyorum. Ve 17 ilmeğin olduğu yere gelmiş oluyorum. Burgu çalışmamızı bir sonraki sırada yapacağımız yer. Ayracımı yine aldım. Şuradaki ayracı çıkarmayacaktık. Onu tekrar dönüşte takarız. Yanlış yerdeki ayracı çıkardım. Bir ters, 6 düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra bir ters, 2 düz ve 7 ilmek haroşamı örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka tarafında ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. İlk 7 ilmeğimi yine haroşa örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra 2 ters. Sonrasında bir düz. Sonrasında 6 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonrasında bir düz. Sonra yine 9 ilmeğimiz var. Ters olarak örmemiz gereken 9 ilmeğimizi örüyoruz. Dokuz ilmeğimizi ördük. Daha sonra 17 ilmeğimiz olduğu yer olan noktaya geldik. Burada da ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. 17 ilmeğimi tamamını arkadan ters örgü olarak örüyorum. Doladığım ilmekleri de yine delikli bir şekilde şöyle örerek örgüme devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ters bir şekilde örüyorum. Bu şekilde 17 ilmeğimi ördüm. Daha sonra ayracımın olduğu yine noktaya geldim. O noktada da ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Ta ki burgu çalışmasının olduğu yerdeki ters ilmeği olduğu yere kadar. Burada 9 ilmeğimiz var yine. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Sonrasında bir düz, 6 ters, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir düz, 2 ters ve 7 haroşa ile beraber sıramızı tamamlamış oluyoruz. Böylelikle tekrar ön yüze gelmiş olduk. Süveterimizde yine arkadan ilmeklerimizi örüp tamamladık ve tekrar ön yüze geldik. Ve 2 diş haroşa sırası gördüğünüz gibi kenarda örmüş olduk. Şimdi 3. diş haroşa sıramıza başlayacağız ve artık burgu çalışmamızı da 6 ilmek üzerinden yapmaya başlayacağız. Şimdi ilk 7 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra kenarda haroşa ilmeklerden sonra 2 düzüm var. Sonrasında bir tersim var. Şimdi 6 ilmeğin olduğu yerdeki burgu çalışmamızı yapalım.
Şimdi burgu çalışmamızı yaparken aparat da kullanabilirsiniz. Ben kullanmadan yapacağım. Şimdi şu şekilde 6 ilmeğimi şişten çıkartıyorum. Dikkatli bir şekilde 2, 4, 6. Daha sonra şu sağ tarafta kalan ilk 3 ilmeği şöyle sol şişime arkadan alıyorum. Sol tarafta kalan 3 ilmeğimi de sağ şişime ön taraftan alıyorum ve ilmeklerimi teker teker sol şişime aktarıyorum. Sonrasında 6 ilmeğimi örüyorum düz bir şekilde. 2, 3, 4, 5, 6. Bir ters örüyorum. Daha sonra yine şuradaki 9 ilmeğimi ayraç olan bölüme kadar örüyorum 9 ilmek düzümü. Ayracımızın olduğu bölüme geldik. Yani 17 ilmeğimizin örnek kurduğumuz 17 ilmeğin başlangıç kısmına geldim. Örneğimizde de önden bir sıramızı yaptık. Arkadan ikinci ve önleğimizde üçüncü sıramız. Şimdi bir önceki sırada 5 ilmek düz örüp yapmıştık. Bu sırada 4 ilmek düz örerek örneğimizi yine tekrar devam ettireceğiz modelimizi. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi ördüm. Daha sonra 2 ilmeğimi şişten çıkartıyordum. Şu sıradaki 5. ilmek olan ilmeğimi arkadan alıp sol şişime geçiriyorum. 6. ilmeğimi de bu taraftan alıp sağ şişime geçirip tekrar sol şişime aktarıyorum. Ve orta kısımdan şöyle orta kısımdan geçirerek kesim çalışması yapıyoruz. Aynı bir önceki sırada olduğu gibi. Şimdi bu sırada dolama işlemi yapmıyoruz. Bu sırada 7 ilmek düzümüzü örerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düzümü ördüm. Bu tarafta da 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Şimdi bir kesim çalışması yaptıktan sonra burada da yine 4 ilmeğim kalmış olacak. Buradaki kesim çalışmasında ise şu ortadan ilmeklerimi geçiriyorum ve örüyorum. Daha sonra 4 ilmek düzümü örerek model kurulumumu 3. sırasını tamamlıyorum. Sonrasında 9 ilmek düzümüz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tersimiz var ve burgu çalışmasının olduğu yere geldi. İlmeklerimin 6 ilmeğini şişimden dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Sıradaki 3 ilmeğimizi sol şişime aktarıyorum arkadan. Diğer ilmeklerimizi, bu sol tarafta kalan ilmeklerimi de sağ şişime aktarıp tekrar sol şişime geçiriyorum örmek için. 1, 2, 3 ilmeğimi geçirdim. Şişimde 6 ilmek oldu. Daha sonrasında ilmeklerimi örüyorum 6 ilmeğimi. Bir ters ilmeğimi örüyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum ve 7 ilmek haroşamı örerek sıramı tamamlıyorum. Böylelikle burgu çalışmamızın da ilk sırasını yapmış olduk. Şöyle bu tarafta da aynı şekilde. Şimdi arkaya geçtiğimizde 7 ilmek haroşamızı sabit olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonrasında 2 ters,
bir düz ve burgu çalışmamızın olduğu yeri yine 6 ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bir düz örüyorum ve daha sonrasında 9 ilmeğimizi ters örgü olarak örüyorum. Ve böylelikle sıra sonuna kadar ilmeklerimi gördüğüm şekilde yönüne göre örerek sıramı tamamlıyorum. Buradaki ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Burgu çalışmasından önceki gördüğünüz gibi burada da görünüyor. Bir düz, 6 ters, bir düz, 2 ters ve 7 ilmek haroşa olmak üzere örüp sıramı tamamlıyorum. Arkadan ilmeklerimi tamamlayıp bir üst sıra için geldim ve yine kenarda 7 ilmek haroşamız var. Dördüncü diş haroşamızı örüyoruz. 7 ilmek haroşamızı 4, 5, 6, 7 ördükten sonra yine 2 ilmek düzümü örüyorum. 1 ilmek tersimi örüyorum. Daha sonra burgu çalışmamızın olduğu yerdeki 6 ilmek haroşamı örüyorum. 6 ilmek düzümü örüyorum. Bazen haroşalar, düz ilmekler karışabiliyor. Daha sonra bir tersimi örüyorum. Sonrasında 9 ilmek düzümü örüyorum. Ayracımın olduğu noktaya kadar ve 17 ilmeklik olan model kıvrımımızın olduğu yere geleceğiz ve 3. düz sıramız ve model sıramızda da 5. model sıramız, yani önden 1, arkadan 2, tekrar önden 3, arkadan 4 ve tekrar 5. sıramızdayız. Şimdi ayraçtan sonra bir önceki sırada 4 ilmek örüp kesim çalışması yapmıştık. Şimdi bu sırada 3 ilmek örüp kesim çalışmamızı yapacağız. 3 ilmeğimizi ördük. 2 ilmeğimi şişimizden çıkardık. Sıradaki 4. ilmeğimi arkadan alıyorum. Sol şişime. Sıradaki ilmeğimi sağ şişime alıp sol şişime aktarıyorum. 2 ilmeğin arasından şişimi geçirerek kesim çalışmamızı yapmış oluyoruz. Daha sonra bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. Daha sonra bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Sonrasında kesim çalışması yapıyorum. 2 ilmeğin arasından şişimi geçirip kesiyorum. Ve sonrasında 3 düz ilmeğimi örüp modelimi kurmuş oluyorum. 5. model sıramızı da yapmış oluyorum. Ayracımı diğer tarafa aldıktan sonra 9 ilmeğimi örüyorum. 9 ilmeğimi düz bir şekilde ördükten sonra 1 ilmek ters, 6 ilmek düz, daha sonra 1 ilmek ters ve 2 ilmek düz ve 7 ilmek haroşamızı örerek sıramı tamamlıyorum. Böylece 5. model sıramızı da tamamlamış olduk. Ortadaki örnek kısmımızda burgu çalışmamız için de düz ilmeklerimizi örmeye devam ettik. Burgu çalışmalarımızı belirli aralıklarla tekrar yapmaya devam edeceğiz. Şimdi arka tarafta ilmeklerimi yönüne göre öreceğiz. Doladığımız ilmekleri de yine ters örgü olarak öreceğiz. Böyle delikli ajur çalışması ilk sırada yaptığımız gibi örüp ön yüze tekrar geleceğiz. Modelimizin 7. sırasına başlayacağız.
Tekrar ön yüze geldiğimizde 7 ilmek haroşamızı örmeye başlıyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşamı ördüm. 2 ilmek düzümü ördüm ve 1 ilmek tersimi ördüm. Bu sırada da yine burgu çalışması yapmayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düzümü örüyorum. Daha sonra 1 ilmek tersimi örüyorum ve 9 ilmek düzümü örüyorum. Dokuz ilmek düzümü ördüm. Ayracımın olduğu noktaya geldim. Ayracımın olduğu noktaya geldiğimizde şimdi 2 düz ilmek ördükten sonra kesim çalışması yapacağız. Bir önceki sırada 3 düz ilmekten sonra kesim çalışması yapmıştık. Şimdi 2 ilmek düzümü örüyorum. 1, 2. Daha sonra 2 ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. Sıradaki ilmeğimi arkadan sol şişime alıyordum. Daha sonra bir sonraki ilmeğimi de sağ şişime alıp sol şişime ikisini beraber geçiriyorum. Sonrasında ikisini orta kısmından kesim çalışması yapıyorum. Şöyle 2 ilmekten sonra kesim çalışmamızı yaptık. Daha sonra 5 düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düz ilmeğimi ördüm. Şimdi bu sıradaki ilmeğime popcorn, fıstık çalışması, nohut yani ne tür adlandırıyorsanız o şekilde o çalışmadan yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi ortadaki yere denk gelmekte. Şimdi tığımızı alıyoruz. Şöyle 2,50 milim bir tığla beraber ilmeğimizi tığımıza geçiriyoruz. Sonrasında ipimizi de içinden geçiriyoruz ve 2 zincirimi çekiyorum. Sonra popcornumuzu yapmak için şu dip kısmında şu küçük bir delik oluştu. O kısma batarak popcornlarımızı oluşturacağız. İlkini batıyorum. İkili trabzan gibi tığımda bekletiyorum. Bir kez daha batıyorum. Tığımda bekletiyorum. Bir kez daha batıyorum. Tığımda bekletiyorum. 3 kez yaptı. Bir kez daha batıyorum. Tığımda bekletiyorum. 4 yaptı. Daha sonra hepsini bir alıyorum tek seferde. Sonrasında bir zincir çekerek sabitliyorum. Tığımı çıkartıyorum. İlmeğimi şişime geçiriyorum. Ve sonrasında yine 5 düz ilmeğimi örerek kesim çalışması yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 ilmeğin ara kısmından geçerek kesim çalışmamı yapıyorum. 2 ilmek düzümü örüyorum. Ayracımın olduğu noktaya geldikten sonra 9 ilmek düzümü örüyorum. Ve böylelikle model sıramızın 7. sırasını da tamamlamış olduk. Popcorn çalışmasıyla beraber. Daha sonra bir ters, burgu çalışmamızın olduğu yer 6 düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir ters, 2 düz ve 7 ilmek haroşayla beraber sıramı tamamlıyorum.
ilmeklerimi arkadan yine gördüğümüz şekilde örmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burgu çalışmamız bu şekilde ve ortadaki modelimiz de bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Arkadan ilmeklerimizi örelim. Tekrar ön yüzde devam edelim. Ön yüze tekrardan geldik. Şöyle geniş açıdan gördüğünüz gibi görüntümüz bu şekilde. Şimdi 7 ilmek haroşama örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 düzüm örüyorum. 1 tersimi örüyorum. 6 düzüm örüyorum. Bu sırada da yine burgu çalışması yapmıyoruz. Bir sonraki düz sırada burgu çalışmamızı yapacağız. Bir düz, 6 düz ördük. Daha sonra bir ters. Bir tersimizi ördük burgu çalışmasının yanında. Bazen dilimiz sürçebiliyor. Daha sonra 9 ilmek düzümü ördüm. Ayracımın olduğu noktaya kadar. Yine model kurulumumuzu yapacağız. Model kurulumumuzun arkalarını da saydığım için 9. sıradayız. Ayracımı diğer tarafa aldım. Şimdi bir ilmek örüyorum. Sonrasında sıradaki 2 ilmeğimi alıyorum. Arkadan sıradaki ilmeğimi şişime, bir sonraki ilmeğimi de sağ şişimi alıp sol şişime aktarıyorum ve 2 ilmeğimi orta kısımdan kesiyorum. Bir önceki sırada 2 ilmek örüp kesmiştik. Bu sırada 1 ilmek örüp kestik. 2 düzümüzü örüyoruz. 1, 2. 1 doluyoruz. 1 düz örüyoruz. 1 doluyoruz. 1 düz örüyoruz. Bu şekilde en son bir düzümüzü ördükten sonra şu popcornumuzun olduğu yere geldik. Popcornumuzun sağında bir tane, solunda bir tane popcorn çalışması yapacağız. Şimdi yine tığımızı aldık. İlmeğimize geçirdik. İpimizi de aldık. Tığımızdan geçirdik. Ve daha sonra 2 zincirimizi çekiyorum. Şöyle arka tarafa geçireyim. 2 zincirimi şöyle geçirdim. Sonrasında şu dipteki boşluğumuz vardı. O boşluğa 4 kez batıyoruz. 1 battık. Tığımızda beklettik. İkili trabzan yapar gibi. 1 battık. Tığımızda beklettik. İkili trabzan yapar gibi. 2 oldu. Yine tekrar battık. 3 oldu. Tığımızda beklettik. Tekrar battık. Tığımızda beklettik. Tekrar battık. Tığımızda beklettik. Ve toplamda 4 kez bu işlemi yapmış olduk. Daha sonra tek seferde bütün ilmeklerimi topladım. Bir zincir çektim. Ve şişime geçirdim. Sonrasında popcorn'un olduğu bir ilmeğimizi örüyoruz. Ördüm. Tekrar sıradaki ilmeğimize popcorn çalışması yapacağız. İlmeğimi aldım. İpimi içinden geçirdim. 2 zincirimi çektim. Daha sonra şu dip kısmına batarak ikili trabzan yapar gibi çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 kez batıp tek seferde çıkartıp bir zincir çekip sabitledim. Böylelikle ikinci popcornumu da yapmış oldum.
Şimdi popcorn çalışmamızdan sonra bir düzümüzü örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düzümüzü örüyoruz. Bir doluyoruz. İki düzümüzü örüyoruz. Daha sonra kesim çalışmamız için iki ilmeğin arasından geçiriyoruz ve bir düzümüzü örüp modelimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 adet popcorn çalışmamızı da bu sırada yapmış olduk. Sonrasında 9 ilmek düzümü örüyorum. Bir tersimi örüyorum. Burgu çalışmamız için örmemiz gereken 6 ilmek düzümü örüyorum. Bir ters örüyorum. 2 düz ve 7 ilmek haroşamı örüyorum ve sıramı tamamlamış oluyorum. Daha sonra arka tarafa geçiyorum, modelimin arka tarafına. Yine 7 ilmek haroşamı örüyorum. Yedi ilmek haroşamı ördüm. Şurada 2 ilmek fazla ördük. 2 tersimi örüyorum. Bir düzümü örüyorum. 6 tersimi örüyorum. Burgu çalışmamızın olduğu yerde. Daha sonra bir düz örüyorum. Sonrasında 9 ilmek tersimi örüyorum. Şu ortadaki popcorn'un olduğu yere kadar örelim. Orayı bir nasıl örmemiz gerektiğini bir göstereyim sizlere. Arka tarafta ilmeklerimizi yönlerine göre örerek devam ediyoruz. Ayracımın olduğu noktaya geldim. İlmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Doladığım ilmekleri de yine ters örgü olarak ara kısmından geçirerek örüyoruz. Popcornlarımızı birazcık sıkı bir şekilde örersek delikli olmayacaktır. Şöyle biraz sıkıca örelim. Doladığımız ilmekleri de ters örgü olarak örüp sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Yönlerine göre örüp daha sonra örgümüzün ön yüzüne geliyoruz. Bir üst sıraya geldim. Arkadaki ilmeklerimi örüp ön yüze geldiğimizde 7 ilmek haroşama örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ilmek düzümü örüyorum. 1 ilmek tersimi örüyorum. Şimdi ilk burgu çalışmamızı yaptıktan sonra hep bu olan bölümü, burgunun olduğu bölümü önden düz, arkadan ters örüp ilerlettik. Şimdi ilk burgu çalışmamızı şurada yapmıştık. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördük. Yani önden düz, arkadan ters olarak saydığımızda toplamda 8 sıra örmüş olduk. Bu da 4 diş haroşaya denk gelmekte. 8 sıramızı ilk burgu çalışmamızı yaptığımız sıradan itibaren saydığımızda 8 sıramızı ikinci burgu çalışmamızı yapıyoruz.
Burada 6 ilmeğimi şişten çıkartıyorum. Sıradaki sağ tarafta kalan 3 ilmeği arkadan sol şişime alıyorum. Sonraki 3 ilmeği de sol tarafta kalan soldaki 3 ilmeği de sağ şişime alıyorum. Daha sonra çaprazlıyorum ve sol şişime geçiriyorum üçünü de. Toplamda 6 ilmek oldu. 6 ilmeğimizi sırayla örüyorum düz bir şekilde. Bir ters ilmek örüyorum. Daha sonrasında ayracımın olduğu noktaya kadar ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Dokuz ilmek düzümü de ördüm. Ve sonrasında ayracımı diğer tarafa aldım. Şimdi burada model çalışmamızda kesim çalışmalarımızı yaptığımız zaman ilk başlangıcında 5, 4, 3, 2, 1 diye devam ettirdik. Model sıramızın ön yüzüne geldik. Son ön yüzünde ayraç kısmımızdan sonraki ilk 2 ilmeğimizi kesim çalışması yapmak için şişimizden çıkardık. Arkadan sol şişimizdeki sıradaki ilmeğimizi aldık. Daha sonraki ilmeğimizi de sağ şişimizden geçirip çaprazlama olarak şişime aktarıyorum. Sol şişime. Daha sonra 2 ilmeğimi bir kesiyorum. Şöyle. Ayraçtan dolayı tekrar çıktı. Şöyle ara kısmından geçirip kesiyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 adet düzümü örüyorum. Daha sonrasında 2 ilmeğin arasından şişimi geçiriyorum ve ilmeğimi kesiyorum. Sonrasında ayracımı yine diğer tarafa takıyorum. 9 ilmek düzümü örüyorum. Dokuz ilmek düzümü ördükten sonra bir ters ilmeğimi örüyorum ve burgu çalışması için gerekli olan 6 ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. Şişimden çıkardığım ilmeklerin ilk 3 ilmeğini, sağ tarafta kalan ilk 3 ilmeğini sol şişime arka taraftan alıyorum. Sol tarafta kalan sonraki 3 ilmeğimizi de sağ şişime alıyorum ve çaprazlayıp tekrar sol şişime aktarıyorum örmek için. Daha sonra 6 ilmeğimi sırayla örüyorum. Bir ters ilmeğimi ördüm, sonrasında 2 düz ilmek ve 7 ilmek haroşamı örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Böylelikle model kurulumumuzun 11. sırasını yapmış olduk ve burgu çalışmamızın da 2. sırasını yapmış olduk. Arka tarafa geldiğimde 7 ilmeğimi örüyorum haroşa örgü olarak. 2, 4, 6, 7, 2 ilmek tersimi örüyorum. Daha sonra 1 ilmek düzümü ve 6 ilmek tersimi burgu çalışmasının arka sırasında ilmeklerimi yine ters örgü olarak örüyoruz. Böylelikle burgu çalışmamızın da 2.
çalışmasını yapmış olduk. Bir düz ve 9 ilmek ters ve böylelikle bütün ilmeklerimi yönlerine göre örüp tamamlıyorum. Şuradaki ilmeklerimi de ters örgü olarak tamamlıyorum. Yine burgu çalışmasının sağından ve solundan birer ilmek düz, ortadaki ilmekleri ters, 2 ilmek ters, 7 ilmek haraşayla model sıramızın 12. sırasını, burgu çalışmamızın da ikinci çalışmasını yapmış olup tamamlamış olduk. Daha sonra ön yüzde modelimizin ikinci çalışmasını tekrardan kurmaya başlayacağız. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Gördüğünüz gibi orta tarafta model kurulumumuzun tamamladık. Kenar kısımlarından da ikinci burgu çalışmalarımızı tamamladık. Süveterimiz bu şekilde yukarıya doğru oluşacaktır. Şimdi ikinci model sıramızı da anlatmaya başlayayım. Daha sonra ortadaki modelimizin yapım aşamaları hep aynı şekilde olacağı için sürekli tekrarı şeklinde ilerleyecek. Burgu çalışmalarımızda her 8 düz sırada bir devam ettireceğiz. Şimdi kenarda yine 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ilmek düzümü örüyorum. Daha sonra 1 ilmek tersimi örüyorum. Ve 6 ilmek düzümü burgu çalışmasının olduğu yerdeki ilmeklerimi örüyorum. 1 ilmek ters, daha sonra ayracımın olduğu noktaya kadar 9 ilmek düzümü örüyorum. Dokuz ilmek düzümü ördüm. Ayracımı diğer noktaya alıyorum. İlk sırada yaptığımız çalışmanın aynısını bu sırada da tekrar edeceğiz. 5 düz ilmeğimi örüyorum ayraçtan sonra. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düz ilmeğimi ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. 6. ilmeğimi arkadan sol şişime aktarıyorum. 7. ilmeğimi sağ şişime alıp tekrar sol şişe kesim çalışmasını orta kısmından yapmak için geçirdim ve kesim çalışmamı yaptım. Daha sonra bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 4. dolamamı yaptım. Daha sonra 2 ilmeğin ara kısmından yönlerini değiştirmeden kesim çalışmamı yaptım. Sonrasında 5 düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 17 ilmeğimi bu şekilde ikinci model çalışmam için kurdum. Daha sonrasında 9 ilmek düzümü ördüm. Dokuz ilmek düzümü ördükten sonra bir ilmek tersimi örüyorum. Sonrasında 6 ilmek düzümü örüyorum. Burgu çalışmamızın olduğu yerdeki 1 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 7 ilmek haroşa olmak üzere sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Böylelikle model kurulumumuzu da yaptık. Bu şekilde modelimiz yukarıya doğru aynı şekilde devam edecek. Burada nasıl şekilde yaptıysak yukarıya da modellerimiz aynı şekilde devam edecek. Burgularımızda 8 düz sırada bir burgu çalışmamızı da yapıp süveterimizi yukarıya doğru örmemiz gereken miktar kadar örüp daha sonrasında anlatmaya devam edeceğim. Süveterimiz için örmemiz gereken uzunluğa geldim. Toplamda ortada 2, 4, 6, 7 tomurcuklu model yapıp
modellerimi tamamladım. En sonki modelimi tamamladıktan sonra bir 4 sıra daha önden düz, arkadan ters olarak ördüm ve kenar haroşa bölümümüzden saydığımızda da şu lastik kısmımız hariç toplamda 45 diş haroşa sırası ördüm. Ortadaki modelimi devam ettirirken kenarda da burgulu kısımlarımı devam ettirdim. Yukarıya doğru gördüğünüz gibi burgulu kısımlarımız da devam etti. Şimdi yaka kesimi yapmadan önce bir kare bir yakamız olacak. O kesim yapmadan önce birkaç diş haroşa sırası öreceğiz. Kenar omuz bölümlerimizi ayıracağız. Omuz bölümlerimiz için örgümüze devam edeceğiz modelimize. Kenardaki 7 haroşamızı öreceğiz. 2 düzümüzü öreceğiz. Bir ters. Hemen bakalım. 2, 4, 6 sıra olmuş. Burada vurgu çalışması yapmayacağız. 6 düzümüzü öreceğiz. Daha sonra yine bir ters. Ve yine düz bir şekilde ortadaki bütün ilmekleri öreceğiz. Daha sonra bu ters ilmeğin yanında kalan bütün düz ilmekleri arkadan da düz örgü yaparak haroşa elde edeceğiz. İlerleyelim ters ilmeğimizin olduğu bölüme kadar ilmeklerimizi düz bir şekilde örelim. Gayet güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenerek örersiniz. Ters ilmeğin olduğu yere geldim. Bir ters ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 6 düzüm örüyorum. Bir ters, 2 düz ve 7 ilmek haroşamı örerek sıramı tamamlıyorum. Modelimin arka kısmına geçiyorum. Arka kısmında kenardaki ilmeklerimiz sabit 7 ilmeğimiz. Daha sonra 2 ilmek ters, 1 ilmek düz ve 6 ilmek ters. Daha sonra 1 ilmek düz. Ortadaki şu ters ilmeklerimizin olduğu bölümü de düz örerek hem önden hem arkadan düz örgü yaptığımız için haroşa elde etmiş oluyoruz. Ortaya kalan kısımlarımızı haroşa örgü yaparak devam ediyoruz. Kenarda modelimizi omuz kısmında yukarıya doğru devam ettireceğiz. Şöyle sıramızı bir karşıya geçelim. Bir görelim ne yaptığımızı. Daha sonra bir 4 diş kadar haroşamızı ördükten sonra yaka kesimini yapmaya başlayacağız. Ve sonrasında omuzlarımızı tamamlayıp ön kısmı bitirmiş olacağız. Ters ilmeklerimi örüyorum. Örmem gereken bir düz, 2 ters ve haroşa ilmeklerle beraber sıramı tamamlamış oluyorum.
Böylelikle orta kısım için ilk diş haroşa sıramı yaptım. Gördüğünüz gibi ilk dişimiz ortaya çıktı. Bunu 4 dişe tamamlayalım. Daha sonra yaka kesimine devam edelim. Orta kısımdaki bölümümüzü 4 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi 4 diş haroşamı ördüm. Şu kenardaki burgu çalışmalarımızı da yukarıya doğru devam ettirdik. Şimdi yaka kesimini yapacağız. Yaka kesimi için yine ilk 7 ilmeğimi haroşa öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ilmek düzümü yine örüyorum. 1 ilmek tersimi örüyorum. Burgu çalışmamız için 6 ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra 1 ilmek ters. Sonrasında buradan da aynı burada 7 ilmek haroşamız var. Buradan da 7 ilmek haroşamızı yine omuz kısmına katacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası bizim omuz kısmımız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24. 24 ilmek omuz kısmımız için ayırdık. Şimdi yaka kesimi yapacağız. 2 ilmek örüyoruz. 1, 2. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Sıradaki ilmeğimizi örüyoruz. Kesiyoruz. Sıradaki ilmeğimizi örüyoruz. Kesiyoruz. Bu şekilde yaka kısmındaki ilmekleri diğer tarafta 7 ilmek haroşa kalana kadar kesim çalışmasını yapıyoruz. Şöyle. Ve böylelikle iki taraftaki omuz kısımlarımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde kesimlerimizi gayet esnek bir şekilde yapalım. Sıkı olmasın. Örerek kesim tekniğiyle beraber yaptığımızda da gayet güzel bir görüntü bize sağlar. Kesim çalışmalarımızı şöyle şimdi hemen bakalım kaç ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 7, 8. Bir ilmek daha kesiyoruz. Ve sonrasında örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek tersimi ördüm. 6 ilmek vurgu çalışmasının olduğu yerdeki düz ilmeklerimi örüyorum. Sonrasında bir ters ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek düz ve 7 ilmek haroşa ile beraber omuz kısımlarımız için ayırmamız gereken ilmekleri ayırmış oluyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle tutalım. Bu şekilde ilmeklerimizi ayırdık. 24 bir tarafta, 24 diğer tarafta olmak üzere. Yukarıya doğru bu 24 ilmeğimizi ilk başta bu tarafı olmak üzere ipimiz burada. Yukarıya doğru modelimizi devam ettirerek öreceğiz. Daha sonra şişimizde ilmekleri kesmeyeceğiz. Çünkü ön ve arka kısmını omuz kısmından örerek birleştireceğiz. Hem keseceğiz hem öreceğiz. Oradaki ilmekleri bir şişte bekleteceğiz. Daha sonra bu tarafa geleceğiz. Bu tarafta şu arka taraftan ilmeğimizi
takacağız ipimizi. Çünkü ön taraftan ördük, arka taraftan örmemiz gerekiyor. Burayı da yine diğer aynı uzunlukta, iki tarafı eşit uzunlukta yapacağız. Şimdi burayı yapayım, omuz kısmını, daha sonra kaç sıra ördüğümü, modelimi kaç sıra devam ettirdiğimi sizlere söyleyeceğim. Omuz kısımlarımın örgüsünü tamamladım. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru her iki tarafı da örüp tamamladım. Şu en dipten saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 diş haroşa yapmış olduk. Ve şuradaki burgu çalışmamızın modelini de devam ettirdik. Yine 7 haroşa, 1 ters burgu çalışmamız, 1 ters, 2 düz, 7 haroşa olmak üzere ilmeklerimizi ördük. Ve şişimizde beklettik. Daha sonrasında diğer tarafa geçtik. Diğer tarafta da yine ilmeklerimizi şuradan taktık. İpimizi arka taraftan örmeye başladık. Ve tekrardan yine aynı şekilde diğer taraf 19 haroşa sırası olmuştu. Bu sırayı da 19 haroşa sırası yapıp tamamladık. Gördüğünüz gibi böylece çok güzel bir modelimiz oldu. Ön tarafı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi süveterimizin arka tarafında herhangi bir model yok. Ben arka tarafı da örüp tamamladım. Şimdi sizlere kaç ilmek ördüğümü, kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Başlangıç noktasında ön tarafı 69 ilmekle başlamıştık. Arka tarafı 67 ilmekle başladım. Ve bir düz, bir ters olarak lastik çalışması yaptım. Lastik çalışmamızı toplamda 11 sıra ördüm. Daha sonrasında kenarlarda 7 ilmek haroşa olacak şekilde, her iki kenarda 7 ilmek haroşa olacak şekilde yaptım. Orta kısmı da önden düz, arkadan ters örgü olarak ördüm. Ve şu kenar haroşalarımızdan saydığımızda yukarıya doğru şöyle toplam 50 diş haroşa sırası ördüm. 50 diş haroşa sırası ördükten sonra 51. ön sıramızda 7 ilmek haroşa, daha sonra 2, 4, 6, 8, 10 ilmek düz ve ortada yine haroşa ilmeklerimiz. Onları da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33 ilmek de ortada kaldı. Ve daha sonra 10 ilmek yine düz bir şekilde ve 7 ilmek haroşa olacak şekilde 4 diş haroşa sıramı ördüm. Ve ön yüze geldim ve kenardaki haroşa sıramızda toplamda 54 diş haroşa sırası oldu. Şimdi kesim çalışması yapacağız. Yine aynı ön tarafta bıraktığımız omuz ilmekleri kadar arka tarafta da bırakacağız. 7 ilmek haroşamı öreceğim. Daha sonra 10 ilmek düz ilmeğimi de öreceğim. Sonrasında haroşa ilmeklerimden 7 ilmek haroşa ilmeği yine omuza katacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşa ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1, 2 ilmek daha örüyorum ve kesiyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum, kesiyorum. Yine örerek kesim tekniğiyle beraber ilmeklerimi kesiyorum. Böylelikle arka tarafta da else kesimimizi yapıyoruz. Haroşalı kısımdan 7 ilmek kalana kadar kesimimizi yapmaya devam ediyoruz.
Kaç ilmek kaldığını sayalım. 2, 4, 6, 7 kalması gerekiyor. 5 ilmek daha kesmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yedi ilmek haroşamız kaldı ve 7 ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra 10 ilmek düzümüzü de örüyoruz. Ve son kısımda da 7 ilmek haroşamızı örerek sıramı tamamlayacağız. Böylelikle her iki tarafta da aynı ön tarafta olduğu gibi arka tarafta da 24 ilmek omuz için ilmeklerimizi bıraktık ve ilmeklerimizi kesim çalışması yaptık şu şekilde. Şimdi bu ilmeklerle omuz birleştirmelerimizi yapacağız. Omuz birleştirmeleri yapmak için ön parçamızı aldık. Şöyle gördüğünüz gibi ön parçamız böyle. Daha sonra arka parçamızı da alıyoruz ve şu iç tarafları birbirine bakacak şekilde. Gördüğünüz gibi iç tarafları birbirine bakacak şekilde şöyle tutuyoruz. Ve şimdi omuz kısmına normalde şöyle karşılıklı olarak birleştirmemiz gerekiyor. Ama omuzun toparlanması için ilmeklerimi bir bu taraftaki şişten bir diğer taraftaki şişten alıp şişime aktarıyorum. Bir buradan şöyle bir diğer taraftan. Bir bu taraftan bir diğer taraftan. Böyle bu şekilde hem üst şişten hem alt şişten olmak üzere bütün ilmeklerimi tek şişte toplayıp kesimlerimi 3-3 şeklinde yapacağız. 24-24 toplamda 48 ilmeğimiz şişte olacak. Şöyle şişe geçiriyoruz. Bütün ilmeklerimizi. İpimiz diğer tarafta kalacak. O yüzden tekrardan ipimizin kaldığı yere getireceğiz şişimizi örmemiz için. Şöyle. Bütün ilmeklerimizi tek bir şişte topladık. Gördüğünüz gibi ilmeklerimi tek bir şişte bu şekilde topladım. Ve şimdi şu ilmeklerimi tekrar şu başlangıç noktasına getireceğim. Tekrar başka bir şişe aktarıp ilmeklerimi şöyle düzelttim ve şu noktaya getirdim. Yani ipimizin olduğu noktaya tekrardan getirdim. Şimdi ilmeklerimi 3-3 şekline keseceğiz. 3 ilmeğimi alacağım şurada ilk başta. Şöyle keseyim ben. Biraz ilmekler sıkılaştığı için kesmekte de zorlanabilirsiniz. 3 ilmeğimi birden alıyorum. Daha sonra burada tek kalan ilmeği tekrar şişe aktarıyorum. Burada 3 ilmeğimi alıyorum. Şöyle. Tek ilmeğe düşürüyorum. Üçünü bir alıp tekrar şişime
aktarıyorum. Bu noktada biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü ilmekler bir diğer taraftan bir diğer taraftan alınca bayağı sıkılaştı. Burada yine 2 ilmek daha ekliyorum. Şişime geçirdiğim ilmekle beraber 3 ilmek oluyor. Yine bunların üçünü de alıp birlikte örüyorum. Tekrar şişime geçiriyorum. Üçünü bir alıp şöyle şu şekilde örüyorum. Tekrar şişimi alıyorum tek ilmeğimi. Şu üçünü bir alıp şöyle örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 48 ilmeğimi tamamlıyorum. Şöyle tekrardan geçireyim. Yine 3 ilmeğimi alıp kesiyorum. Şuradaki ilmeğim sıkı olunca biraz şöyle. Buradaki ilmeğimi de alıp birlikte örüyorum. Tekrar şişe geçiyorum. Böyle bu şekilde sıra sonuna kadar 3 3 şuraya kadar 48 ilmeğimizi 3 3 şekilde keselim ve diğer omuzumuza geçelim. Omzumuzu birleştirdik. Gördüğünüz gibi şu şekilde görüntümüz oluştu. Daha toplu, derli toplu şekilde göründü. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Yine örgümüzü şöyle iç tarafları birbirine bakacak şekilde tutacağız. Şöyle şu şekilde. Daha sonra başka bir şişe aktaracağız. Şöyle başka bir şişe hem üstten hem alttaki şişteki ilmeklerden birer tane olmak üzere şu şekilde az önceki yaptığımız gibi diğer omuzda da yaptığımız gibi bu şekilde aktaracağım. Ve 24 ilmeğimi tek bir şişte 24-24-48 ilmeğimi tek bir şişte toplayacağım. Daha sonra ipimizin olduğu taraf şu tarafta kesim çalışması yapacağız. Eğer orada fazlalık ben ip bırakmıştım. Siz bırakmadıysanız ipi takarak o yönde kesim çalışmanızı yapabilirsiniz. Şöyle bu şekilde her iki taraftan ilmeklerimizi alarak bu omuzumuzu da aynı şekilde keseceğiz. Bu omuzumuzu da aynı şekilde keselim. Daha sonra iplerimizi temizleyelim ve kenar kısımlarındaki kordon çalışması için gelelim. Omuz birleştirmelerimizi şöyle gördüğünüz gibi tamamladım. Şimdi yan tarafta şu şekilde bağcıklar oluşturacağım. Bu bağcıkları isterseniz 2 tane de şöyle alt alta da yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kordon şeklinde bağcık oluşturacağım. Bu tarafta da bir tane yaptım yine. Şimdi arka taraftakinin yapımını sizlerle beraber yapacağız. Şimdi bağcık için 4 ilmek çıkartacağız. Bu 4 ilmeği şu haraşo kısımlarından sayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21. haraşamızın olduğu yerin ara kısmından tığımızı geçiriyoruz. Daha sonra ipimizi alıyoruz ve çıkartıyoruz. Sonrasında yandaki yine aralık kısmına 2 haraşonun olduğu yere batıyoruz. Şöyle çıkartıyoruz. Tekrar diğer haraşonun arasına, tekrar diğer haraşonun arasına olmak üzere 4 tane ilmeğimizi çıkardık. Tığımızı çıkartıyoruz. Daha sonra bir çorap şişi olur, bir misinalı şiş olur.
İki tarafı ucu açık bir şiş olması gerekli bu kordonu yapmak için. Ben şöyle çorap şişine geçirdim. Sizler isterseniz çorap şişiniz yoksa misinalı şişle de yapabilirsiniz. Şimdi örgümü ters çevirmiyorum. Hep düz taraftan öreceğim. İpim şöyle gördüğünüz gibi son ilmekte. İpimi alıyorum ve ilk ilmekten itibaren örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. Şöyle şu şekilde ikinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum ve son ilmeğimi örüyorum. Şöyle ip şöyle tekrardan örelim ve son ilmeğimi de ördüm. Daha sonra yine ipim şöyle son tarafta kalıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra şişimi şöyle bu tarafa alıyorum. Misinalı şişle de örerseniz aynı bu şekilde yapmanız gerekli. Tekrar ilk baştaki ilmekten örmeye başlayarak 4 ilmeğimi örüyorum. Hep düz taraftan örüyorum. Hiç örgümü ters çevirmiyorum. Ve düz bir şekilde örüyorum. Yine şişimi şöyle getiriyorum ve ilk ilmekten itibaren örüyorum. Tekrar geçiriyorum. İlk ilmekten itibaren örüyorum. İpim gördüğünüz gibi son ilmekte. Bu şekilde yukarıya doğru kordonumuzu yapıyoruz ve toplamda 24-25 santim civarı ben yaptım. Sizler istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Daha uzun istiyorsanız daha uzun şekilde yapıp bütün ilmeklerimi tek seferde kapatıyorum. Örmeye devam edelim. Daha sonra süveterimizin son haliyle gelelim. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyoruz. Diğer bağcık tarafımızı da yapıp süveterimi tamamladım. Gördüğünüz gibi her iki tarafta da bağcık kısmımız oluştu. Gayet güzel ve şık bir süveter modeli oldu. Sizler de videomu izledikten sonra rahatlıkla, kolaylıkla örebileceğiniz harika bir model oldu. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.